Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her nereden izliyorsanız hoş geldiniz. Beni evinize konuk ettiğiniz için teşekkürler. Bugünkü çalışmamız serileme tekniği. Kalıbımız 50 beden, 50 bedenden içe doğru 38'e kadar küçülterek kalıbımızı serilemiş olacağız. En dıştan 50 beden 48, 46, 44, 42, 40, 38'e kadar. Basen kısmında da aynı şekilde işaretlerimi aldım. Ön ortadan yana doğru gönyemle koltuk altının hizasında düz bir hat oluşturarak kol evi çıkışlarını ayarlamak için çizgi çektim. Yanda 50 için, 48 için 1 santim, en dıştaki kalıbımız 50, 46'ya gelince 1,5 santim boşluk bıraktım. 44 bedene gelince yine 1 santim, 48 50'deki gibi, 42'ye gelince yine 1 santim, 40 beden ve 38'de de 1 santim bırakarak çizgilerimi oluşturdum. 38, 40, 42, 44, 46'ya gelince 1,5 santim. Neden 1,5 santim? Her 4 bedende 1,5 santim büyük bedene geçerken 1,5 santim atlıyoruz arkadaşlar. 46'ya kadar, 46'dan sonra 1,5, 44'e kadar 1 santim, 46'da 1,5 santim, 48'de 1 santim, 50'de 1 santim, 52, 54 yapmış olsaydık 52'de 1 santim, 54'te yine 1,5 santim yapmış olacaktık. Her 4 bedende bir büyük bedene geçerken 1,5 santim atlıyoruz. 54'ten sonra 60'a kadar devam etmiş olsaydık yine 1,5 santim genişlemiş olacaktı. Omuz kısmında 0,5 santim aralıklarla kol evimdeki çizgilerimizi kol evine doğru 3 milim kalacak şekilde kabadura cetvelimi yerleştirdim. Omuz başında yarım santim, kol evine doğru 3 milim olacak şekilde, yani yarım santimden 2 milim eksik. Bazı arkadaşlarımız milimin ne olduğunu sormuşlardı. Burada ayrıntı vermek istiyorum. Kol evine kadar bıraktım ve 38, 46, 48, 50'ye kadar işaretlerimi aldım. Kol altını çizerken 3 milim, 2 milim, 1 milim diye sıfırlayarak kol altına doğru yandaki çizgilerimizi her bedenin başlangıç yan çizgisine doğru birleştirerek kol evi çizgimizi tamamladık. Omuzda 0,5 santim, kol evi oyuntusunda 3 milim, 2 milim, 1 santim olarak kol altında sıfırladık. 38'den 44'e kadar 1 santim, 46'da 1,5 santim, 52'ye kadar 48, 50'de de yine birer santim genişlemiş oldu. Kol evinde her beden için 0,5 santim, yani 5 milim çıkış noktaları oluşturduk. Yakamız için yine hepsi için aynı şekilde en dıştaki içe doğru olan, şu anda üzerinde çizmiş olduğum 50 beden, en ortadaki, en baştaki 38 beden. Omuzumuzu çizelim. Omuzumuz için de yine aynı şekilde en dıştaki 50 beden, 48 beden, 46 beden, 44, 42, 40 ve 38'e kadar içe doğru 0,5 santim, 5 milim olarak omuz çizgilerimi oluşturdum. Omuz çizgilerimizin üzerinde yine aynı şekilde çıkış noktalarımızı 0,5 santim olarak notlarımı düşüyorum. Yaka evindeki çıkışlarımız 0,2 milim. En öndeki 38, kol evine doğru olan çizgimiz 50 bedenin çizgisi. Arkayı da yine aynı şekilde omuzumuzu 0,5 santim, kol evimizi 0,5 santim, kol evinde 3 santim ve 1 milim olarak sıfırladım.
Yanda 50 için 1 santim, 48 için 1 santim, 46 için aradaki boşluğu görüyorsunuz. 1,5 santim. 38'e kadar yine 1 santim olarak çizgilerimi çizdim. Burada yay cetvelimi kullandım. Neden? Çünkü kalıbımızın formu arka belde oturduğu için hangi cetvelimize uygunsa kalıbımızın formları, ona göre uygun cetvellerimizi kullanalım. Yaka çıkışlarımız öndeki gibi 2 milim. Kol evi 0,5 milim. Kol oyuntusunda 3 milim, 2 milim, kol altına doğru 1 milim. Kolumuza gelince kolumuzun altında 0,5, 46'da 0,75, kol ağzında 0,3 milim olarak çalışacağız. Dıştan başlıyorum. 0,5, 0,5 48 için, 46 için 0,75, 44, 42, 40, 38 için 0,5, kol ağzında hepsi için 3 milim yay cetvelimi kullanarak kolumun aşağısındaki çizgiye uyumlu bir biçimde 3 milimle birleştirdim. 44'e kadar 0,5 milim, 46'da 0,75 milim olarak ayarladım. Kol tepesinde 0,5 milim tepe noktasında işaretlerimi aldım. Kavadura cetvelimi yerleştirdim tepe noktasına. Kol oyuntusunun bulunduğu noktaya gelince bedende yaptığım gibi yine 3 milim 4 milim bırakacak şekilde tepe çizgilerimi öncelikle oluşturdum. Daha sonra kavadura cetvelimi yukarıdaki çizgiyle kol altında sıfırlayacak şekilde 1 milim kalacak şekilde yerleştirdim ve çizgimi oluşturdum. Daha sonraki çizgilerimi 48'inkini, 46'nın ve 44'ün, 42'nin, 40'ın ve 38'in çizgilerini de tepedeki noktayla buluşturdum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Kolumuzu tamamladık. Kol ağız kısımları 3 milim. Şimdi hırkamız için, gömleğimiz için yaka çıkartıyoruz. Ön ortası düğmeli şömize yaka çalışıyoruz. Şömize yakası için ön ortanın tam ortasına bir işaret attım. Yakamın alt kısmına boş bir kağıt yerleştirdim. Yakamın kopyasını aldım. Yakadan omuza doğru 1 santim işaretimi aldım. Arka orta yakayı ölçüyorum. 9 santim. 38 bedenin arka yaka ölçüsü için 9 santim. 9 santimi alırken omuzdan 1 santim dikiş payını düşerek, yani dikiş payını aşağı düşerek 9 santimi işaretimi o şekilde yukarı doğru işaretimi alıyorum. 9 santimi işaretledim. Şimdi röver hattını çiziyorum. Ön ortadan omuz başından 1 santim içeri girdiğim yerden bir dik çiziyorum. Bu dik üzerinde 3 santim sola doğru işaretimi aldıktan sonra yakamın arka ortasının ölçüsünü 9 santim alıyorum. 9-10 santim alabilirsiniz istediğiniz ölçülerde. Yaka boyunu sarmasını isterseniz 10 santimde alabilirsiniz. Bu noktayı yaka ucundaki sivri noktayla birleştirdim. Yaka ucu sivriliğini de yine sizin kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sivri de alabilirsiniz, yuvarlak da alabilirsiniz. Şömize yakayı her şekilde alabilirsiniz. Yakamın kopyasını aldım. Omuza doğru almış olduğum çizgiyi arkadaki 3 santimlik nokta ile birleştirdim. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Yakamın formunu
Kavadura cetvelimle birleştirdim. Yakamız şu an bitmiş. Net ölçülü. Keserken kenarlarından 2 santim geniş alarak keselim. Tel alı olacağı için bu kalıbı da çizim kalıbı olarak kullanalım. Yakamızın uç kısmını bu şekilde keselim öncelikle. Arka orta kumaş katı, ok işareti attığım yer, okun bakış yönü kalıbın etek kısmına bakmış olacak. Kumaşa sererken bunlara dikkat edelim. Yakamızı şimdi yarım santimden dikiyormuş gibi iğneleyelim. Tam yaka ortasından, kalıbımızın ön orta hattından yarım santimden birleştiriyorum. Dikiyormuş gibi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi röver hattı gibi düz almıyorum. Şimdi yakamı dikiyormuş gibi yarım santimden iğneledim. Ön ortayı katlıyorum, düğme hattını. Ortadaki düğme hattını boş bırakıyorum. Yakamı şu anda dikmişim gibi çeviriyorum. Böyle çevirdiğinizde yakanızın gözünüze hoş gelmeyen, geniş gelen yerlerini rutuşlayabilirsiniz. Yaka ucundaki sivriliği düzeltebilirsiniz. Omuz kısmındaki genişliği inceltebilirsiniz ya da daha da genişletebilirsiniz. Sizce seri yapmak kolay mıydı, zor muydu? Size zor gelen yanlarını ve kolay gelen yanlarını bana yorumlarda bildirin. Yorumlarınızı severek okuyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Kanalımdaki diğer videolara da göz atarak daha farklı bilgiler, püf noktaları ve dikişe dair başka teknikler bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.